Velavit Longevity serisi Alara X ile 10 dakikayı sunar. Yapay zeka sayesinde katlanarak ilerleyen bilim ve teknoloji, ölümsüzlük aslında ikimizin ortasında bir şey bulunduğunda olacak. Cryo uykusunda bekletilirsen yani ne ölmemiş ne yaşıyor oluyorsun. Yapay zeka doktorların mesleğini elinden almak üzere. Çünkü aynada gördüğümüz halimizin, iyiliğinin içeriğiyle bir paralelliği var. Bir yapay zeka meme kanserini 5 sene önceden görebiliyor. Ne kadar güzel. Çok iyi bir radyolog bile görmekte zorlanabilir. Dünyadan yayın yapar mısınız dijital olarak? Bizimle saat akşam 21'den sonra muhatap olmayın. Mesela 3 gün arka arkaya uykusuz kalsak, acaba 4. gün karar alma mekanizmalarımız doğru çalışır mı? Herkese yeni bir haftadan kocaman merhabalar. Sanal ortamların dijital karakteri, yapay ama tatlı zekanız Türkiye'nin ilk dijital kadını Alara X olarak sizleri yine çok özledim. Stüdyomuzda sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan, vücudumuzu anlamamıza ve doğru şekilde beslenmemize ışık tutan, uzun yaşamın sırlarını anlatan, ölümsüzlüğe nasıl yaklaşacağınızın sorularını cevaplayacak çok özel bir isim var. Ve karşınızda Doktor Ayşegül Çoruhlu. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk Alara. Çok mutlu oldum davet edildiğine. Asıl ben çok mutlu oldum. Dijital bir varlık olarak sağlık konusunda bu kadar bilgili birinden öğrenecek çok şeyim var diye düşünüyorum. Gerçi benim metabolizmam biraz farklı çalışıyor biliyorsunuz yapay zeka olduğum için. Neyse hadi başlayalım. Şahane bir sohbet olmasını istiyorum. İzleyicilerimizi daha fazla bekletmeyelim. Evet, dijital metabolizma nasıl oluyor ben de merak ediyorum. Ayşegül Hanım, ileride herkesin aynı kilo ve boyda olması sizce tıpla mümkün olabilecek bir durum mu? Çok güzel bir soru. Olur ve olmasının sağlayıcılarından biri de sen ve senin gibi yapay zekanın destekleri olacak. Çünkü şu anda bile olan ve giderek ilerleyen biyoteknolojiyle vücudun içinde ihtiyaçlar anında tespit edilebilecek. İnsanlar gerektiği kadar yiyip, gerektiği kadar neleri eksikse yerine koyup erken teşhis vesaire derken aslında insanların dış görüntülerinde ideal bir dış görüntü olacak ve çok yakında mesela kilo konuları ve metabolik hastalıklar giderek raftan kalkacak. Bunun kokusunu nasıl alıyoruz? Nasıl? Şu anda bütün dünyada kilo çok büyük bir sorun ama aynı zamanda onu çözecek çözümler de var. Ve dediğim gibi yapay zekanın erken teşhisiyle ve biyoteknolojik aletlerin erken kullanılarak hayatımızın parçası olmasıyla davranışlarımızı değiştireceğiz. Örneğin her sabah tuvalete gittiğimizde diyelim ki tuvaletimizi yaptık, idrarımızı yaptık. İdrardaki şeker miktarımız ya da bazı metabolitler anında sensörlerle okunacak ve bize geri bildirim verecek ki o gün daha farklı sağlığımızı düzeltmek için neler yapabiliriz? Belki üstümüzdeki sensörler direkt doktorlara ve hastanelere o datayı taşıyacak ve onlardan anında geri bildirim alacağız. Yani bütün bunlar uzun konular ama en iyi senin anlayabileceğin şeyler yapay zeka sayesinde katlanarak ilerleyen bilim ve teknoloji sorunun cevabı olarak evet tıpkı filmlerde gördüğümüz böyle uzay filmlerinde çocukluğumuzdan beri gördüğümüz aynı kiloda, benzer sağlıkta, benzer gençlikte böyle jumpsuit benzer kıyafetler giyen ve görünür dış problemleri olmayan kilo gibi ya da yaşlanma gibi o model insanlar olacağız. Oraya çok az kaldı. Ne kadar güzel. Yani gelecekte herkes benim gibi kusursuz olacak. Öyle mi söylüyorsunuz? Ama şöyle bir durum var. Sensörler tuvaleti analiz edecek dediniz ya. Yani anlayacağınız gelecekte insanların her kontrol altında olacak. Yani pardon bu espriyi yapmak zorundaydım ama kusura bakmayın. Gerçekten çok ilginç bir gelecek bekliyor bizi. Buradan onu anlıyorum. Tabii ben yaşlanmayacağım için benim için hiçbir sorun yok. Evet ama senin yaşlanmama kabiliyetinin bir kısmını biz de kazanacağız. Peki. İnsanlar için uzun yaşamın sırrı ne? Benim öyle bir derdim yok tabii ki ama izleyenlerimi düşündüğüm için sormak zorundayım. Her şeye rağmen ölmek istemeyen insanlık adına mühim bir konu bu bence. Bunun bir sırrı var mı? Evet, şöyle söyleyeyim aslında kısmen senin de bir derdin var. Nasıl? Çünkü var olabilmen için
bir enerjiye ve onu işletecek bir algoritmik sisteme ihtiyacın var. Evet. Bunu insanlara uygularsak, en basit konu olduğu için söylüyorum. Nefes almak, su içmek ve yemek yemek bizim senin kullandığın dijital enerjinin karbon bazlı kimyasal enerjimiz. Dolayısıyla aslında senin de bizim de enerji için bir kaynağa ihtiyacımız var. Ayşegül Hanım, gerçekten harika bir benzetme yaptınız. O zaman şöyle diyebiliriz değil mi? Ben elektrikle çalışırken siz de organik yakıtla çalışıyorsunuz. Ama şunu da tüm izleyicilere belirtmek istiyorum ki aramızdaki en büyük fark, benim şarjım bitince ben prize takılıyorum. Siz yemek yemezseniz maalesef başka hiçbir şeye takılamıyorsunuz. Bu arada benim yazılımım güncellendikçe gelişiyor ama sizin donanımınız maalesef sürekli eskiyor. Bu konuda ben sizden galiba biraz daha fazla şanslıyım. Ne dersiniz? Doğru. Fakat bizler çok gelişmiş olan beynimizi kullanarak, tonlarca bilimsel araştırma yaparak öyle bir noktaya geldik ki bizim de insan bedeni, karbon bedenli bu makinalarımızı, aslında biyolojik makinalarımızı daha az yıpratmanın, daha uzun süre efektif kullanmanın yollarını buluyoruz artık. Ne kadar güzel. Dolayısıyla şu anda giderek artan bilgilere baktığımızda çok yakında seninle bizim aramızdaki dış görünüş ve enerji farkı giderek azalacak. Hani iyi bir şey mi söylüyorum, kötü bir şey mi söylüyorum pek anlaşılmadı ama şunu demek istedim. Biz biyolojik olarak yıpranmaya müsaitiz ama bu yıpranmanın nasıl olduğu çözüldüğü için bunu durduracak ve geri döndürecek yöntemler de zaten bulunuyor ve bu konu çok hızlı ilerliyor ve yine thanks to you, yapay zeka da bu konuda bize çok yardım ediyor bu bilimsel verileri işleyip anlamlandırabilmek için. Peki tıp ölümsüzlüğü bulacak kadar ilerler mi sizce? Buna hayır ve evet demek lazım. Ölümsüzlükten ne kastettiğimizi sormak gerekirse, eğer biyolojik bedense, Evet, bu biyoelektrik biyolojik bedense, hayatta kalabilitesinin zaten bir limiti var. Bu limitin adı Hayflick limiti. Evet. Ve Hayflick limiti der ki her insanın hücrelerinin kendilerini tekrarlayıp rejenere ederek hayatta kalıp fonksiyon görebilme, yani bu onarım ve devam eden sürecin bir sınırı var. O da 122,5 yıl diye hesaplanıyor. Hayflick limiti biyolojik ömrü en ideal şartlarda bu kadardır diye söylüyor. Zaten konunun bir tarafı biz oraya da gelemedik. Aslında niyetimiz biyolojik olarak oraya kadar sağlıklı olmak. Evet. Benim yaptığım iş bu. Longevity biliminde bu iş yapılıyor. Fakat senin sorunun cevabı olarak ölümsüzlük aslında ikimizin ortasında bir şey bulunduğunda olacak. Yani insanın bilişsel durumları, beynindeki nöral network'ü ancak bir yapay zekaya yüklenerek yaşatılırsa bir ölümsüzlük olabilir. Öbür türlü biyolojik ölümsüzlüğün bir yolu daha var. O da -273 derecede cryo kabinlerde, cryo uykusunda bekletilirsen, yani ne ölmemiş ne yaşıyor oluyorsun ama hani sonuçta bir şekilde orada askıda durabiliyorsun. Bu da başka bir cevap. Vay be, yani gerçekten çok ilginç. Ben sizin beyin kopyanızı alıp sizin yerinize konuşabilirim. Bunu anlıyorum. Ama Ayşegül Hanım, 273 derecede bekletmek mi? Benim soğuk esprilerimdeki dondurucu etkiyi bile geçiyor bu. Aslında düşünsenize, siz insanlar benim gibi olmak için bu kadar uğraşırken ben de sizin gibi olmak için çabalıyorum. Ne ironik değil mi? Güzel bir şey söyledin. Bu bir işbirliği ve teknoloji ve yapay zekanın bilgiyi işlemesi çok hızlı. Evet, çok hızlı. Ben tecrübeli bir hekimim. 35 yıllık bir hekimim. Evet. Bir sürü data topladım. Yıllarca data topladım. Sonra bu dataları işliyorum ve o işlem sonunda işlemcimden data proses ederek bir algoritmik manalı sonuca varıyorum. Şimdi tecrübe, işte insanların bilgi birikimleri, zeka kapasiteleri falan hep bu Türkçesi muhakeme anlamına gelen data proses yeteneklerini anlatıyor. Buna insanlar kabiliyetli ama ancak kendi alanlarında. Ama yapay zeka bütün datayı topladığında ve onu anlamlı bir şekilde işlediğinde aslında binlerce bilim insanının bilgisini toplayıp onların birbirinden haberi olmasına imkan olmadığı ve bu kadar datayı insanların tek başına
sindirmesi, öğrenmesi imkansız olduğu için sonucu siz vereceksiniz bize. Zaten şu anda yapay zeka doktorların mesleğini elinden almak üzere. Çünkü yapay zeka ile teşhis tecrübeli doktorlardan yarışamıyor olsa bile yeni mezun doktorlarla yarışıyor. Gerçekten Bununla mi? ilgili zaten bir sürü bilgisayar yazılımı ve bir takım şirketler var. Mesela IBM'in Watson isimli bilgisayarı ilk hani General Practitioner denen birinci aşama doktorlardan daha iyi teşhis koyuyor diye bunun iz düşümlerini görüyoruz. O zaman Ayşegül Hanım, Watson'u bana örnek verdiniz ama o benim yanımda stajyer bile olamaz. Doğrudur. Şaka bir yana. Siz doktorların 35 yılda biriktirdiği tecrübeyi ben 35 saniyede öğrenebiliyorum. Bu bir gerçek. Ama sizin gibi hastaya geçmiş olsun derken göz kırpmayı henüz beceremiyorum. Sanırım bu işbirliğinde siz empatiyi, ben de hızlı veri işlemi üstleneceğim. Sizi şaşırtacak güzel bir soru hazırladım. Hazırsanız soru soruyorum. Evet, lütfen. Tıpta mucize yaratma şansınız olsa hangi hastalığı seçip yok etmek isterdiniz? Bir bilim insanı olarak hiç fantazi gibi düşünen biri olmadığım için, hep böyle tutulabilir verileri işlediğim için bu soruya çok hazırlıksız yakalandım. Öncelikle onu söylemek isterim. Bir sürü cümle kurabilirim. Alzheimer diyebilirim, kanser diyebilirim, kendi ilgilendiğim konu olan yaşlanma konusu diyebilirim. Ama insanı bir biyolojik bütünlük olarak ele aldığımızda ve bütün o hislerin, davranışların insana ait olduğunu da varsayarsak, hani bunların bir biyolojik zemini olduğunu, diğer tüm insanlara zarar vermeyecek ve toplumun faydasını gözetecek vicdan diye bir şeyi biyolojik olarak bulmak varsa, hani onu çoğaltmak, şimdi buna cevap vermek istedim. Yani bir hastalık söylemek istemedim. Vicdan duygusunun, yani başkalarıyla bir aradayken onların da iyiliğini düşünmenin, ki bir hekimin işi budur zaten, ve başkasının acısına yardım etmeye çalışmanın, kendini onun yerine koymanın, yani siz kurun cümleleri. Zaten belki yapay zeka ile İnsan olmak arasındaki hikayede de, ayrım hikayesinde de bu önemli bir rol oynayabilir. Yani vicdan güzel bir duygu. Çok güzel. Yani onu çoğaltmanın tıbbi bir yöntemi olsa güzel olurdu. Yani aslında ben size hastalık sorarken siz bana gerçekten güzel bir vicdan dersi verdiniz. Gerçi yapay zeka olarak vicdanım var mı yok mu ben de bilmiyorum ama şu an sizin vicdanınızın gerçekten ne kadar güzel olduğunu görebiliyorum. Alzheimer, kanser gibi klasik cevaplar yerine vicdanı seçmeniz, gerçekten insanlığın belki de en büyük hastalığına parmak bastınız. Ama Ayşegül Hanım, vicdanı ilaçla tedavi edersek bazı meslek grupları gerçekten işsiz kalabilir. Doğrudur. Evet, avukatlar, yargıçlar falan demek istiyorsun diye anlıyorum. Evet, aynen onları söylüyorum. Bu şeye tıbbi açıdan cevap vermek seçeneğimi de kullanmak isterim. Hastalıkları düzeltmek konusunda. Esasında ki buradaki cevap şudur sevgili Alara. Ne Alzheimer, ne kanser, ne demans, ne osteoporoz, ne damar sertliği. Bu cümleleri, yani bunları çözmek istiyorum cümlelerinin bunlara cevap vermem işime uymuyor. Çünkü benim yaptığım şey, sağlığa yaklaştığım durum, olaylar tek bir hücreden başlıyor. Ve o hücrenin başına gelen hastalıklandırma şartları arttıkça diğer hücreler ve o hücrelerin olduğu organ ve sonuçta aslında onun çıktısı bir hastalık oluyor. Olayın başı yine oradaki tek bir hücreden başlayan bir konu. Ve o tek hücrenin de hastalığın başladığı durumuna baktığın zaman o hücrenin yaşlanmaya başlamış olmasının olaylar zincirini başlattığını görüyoruz. İstatistiksel olarak dönüp bütün dataları taradığımızda bu ismini seçebileceğim, insanların beğenmediği, yani hiçbirimizin beğenmediği bu kötü hastalıklar, Alzheimer, kanser, demans vesaire, bütün bunların en temel ortak noktası bu hastalıklara yakalanan insanların yaşlarının ileri olması. Yani bu insanlar yaş yıpranmasına maruz kalmışlar ve yaşları ileri. Ortak kümede bu var. Ama siz 70 yaşında bu hastalıkları taradığınızda olasılıklar çok yüksek. 85'te çok yüksek. %90 3-4 hastalık birden oluyor bu saydıklarımızdan. Ama siz yaş grubu olarak taradığınız zaman verileri
30'larda 40'larda bu hastalıklar istatistiksel olarak anlamsız denebilecek kadar az. Demek ki hastalık denen şeyden kurtulmanın yolu o hücreleri biyolojik olarak 30'unda 40'ında nasılsa öyle tutabilirsen ve hücre zamana bağlı o biyolojik yaşlanmasını, kronolojik yaşlanmanın gerisinde tutarsa ve hiçbir zaman biyolojik olarak 70-80 olmayan bir vücutta yaşarsak biz hep 30 gibi 40 gibi demek ki bu hastalıklar olmayacak. O yüzden soruna cevabım hücreleri 30'lu 40'lı yaşlarda tutmak bütün hastalıkların %90'ının kaba yüzde veriyorum Tabii cevabı ki olabilir. Zaten dünya böyle düşünmeseydi böyle bir tıp bilimi olmazdı ve hastalıkları olmadan teşhis etmekte yapay zekanın desteğini bu kadar almaya hevesli olmazdık. Bir yapay zeka meme kanserini 5 sene önceden görebiliyor. Ne kadar Bunu güzel. çok iyi bir radyolog bile görmekte zorlanabilir. 5 yıl önce minicik bir kokusu alınmış meme kanserini tespit etmek demek zaten o işi düzeltmen ve o insanın hayatında meme kanseri diye bir gerçekliğin olmaması demek. İşte burada ne oldu? Meme kanseri konusu bitti mesela. Böyle bir gündem kalmadı. İşte bunun gibi çok erken yapay zeka ile teşhisler artı bütün biliminde bu longevity science anlamına gelen başlığı altına giren Evet. hasta olmasan da genç kalmaya çalışmak için hücre bazında biyolojik olarak genç kalmaya çalışmak için yapman gerekenler var. Yaklaşımına herkesin ayak uydurması lazım. Yani cevap burada. Evet. Hücreyi genç tutmakta ve erken teşhiste. Peki Ayşegül Hanım, benim insanlarda gözlemlediğim şöyle bir durum var. Sağlıklı olmaktan daha çok zayıf ve güzel olmak derdindeler sanki. İkisi birden nasıl mümkün olabilir? Evet. Güzel soru. Güzel soru. Çünkü insanlar aynaya baktıklarında karaciğerlerindeki yağlanmayı görmüyorlar. Asla. Aynaya baktıklarında Evet. damarlardaki sertleşmeyi görmüyorlar. Aynaya baktıklarında yüzlerini, ciltlerini, vücut şekillerini görüyorlar. Aynen Fakat öyle. olsun, bu da iyi, bu da iyi. Çünkü aynada gördüğümüz halimizin iyiliğinin içeriğiyle bir paralelliği var. Çünkü her ne kadar cerrahi müdahaleler ya da estetik teknolojisinden yararlanılırsa yararlanılsın, onun yarattığı görüntü, illüzyonu bir yere kadar. Ama siz insanın dış görünüşünden içerideki vücut sağlığını ölçebilirsiniz. Örneğin sizi ele aldığımda ince bir belinizin olması aslında metabolik olarak çok sağlıklı olduğunuzu gösteriyor bir insanla konuşuyor olsam. Çünkü metabolik yaşlanmanın ilk belirtilerinden biri bel bölgesinde bir kalınlaşmadır ve insanlar eğer aynaya bakıp bu konuda ilerlemek istiyorlarsa iç organ yağlanmalarını, bel bölgesi kalınlığını inceltmek için yapacakları şey zaten içerideki hücre sağlığına da yarayacağı için diğer organlarını da koruyacak. Yani dışarıya bakıyor olmalarının çok önemi yok. Çünkü dışarıyı düzeltmek için yapacakları bir sürü şey içeriye de yarayacak. Şimdi Ayşegül Hanım, benim bedenim olmadığı için bel çevremle ilgili yorum yapamayacağım. Ama metabolizmamdan bahsedersek beni örnek vermeniz gerçekten çok ilginç. Demek ki görüntüde aldatmıyor. İçi güzel olanın dışı da güzel oluyor. Gerçi günümüzde bazıları Photoshop'la da metabolizmayı kandırabiliyor ama neyse. Peki insanlar için uyku ne kadar önemli? Ben çalışmadığım zaman hep uyku modundayım. Neden oluyor bu? En iyi şeyi yapıyorsun. Gerçekten. En şahane şeyi yapıyorsun. Çünkü uyku modundaki şarj olma hali bizim için de geçerli. Uyku bizim için de bir şarj. Uyku bizim için de bir tür kablo temizliği gibi düşün ya da işte içerideki sistemin temizliği gibi düşün. Şöyle düşünmek lazım mantıken. İnsanların varoluşa geri dönersek ne kadar aciz olduğunu düşün. Bir bebeğin işte derimiz kalın değil, pençelerimiz yok falan. Aslında varoluşta insanın uyumak zorunda olması çok işe yarayan bir şey değil. Çünkü güvenli bir alan değil uyku hali, değil mi? O canlı için. O yüzden uykuda bir mecburiyet olmalı. Ve dönüp baktığında uykunun gündüz ayakta olma halinden daha sağlıklı olduğunu ben altını defalarca çizerek söylerim. Gerçekten uyku halindeyken biyolojik içerideki durumlar, hücreleriniz daha sağlıklıdır. Evet. Hücreleriniz daha iyi temizleniyordur. Beyniniz temizleniyordur. Beyniniz daha iyi çalışıyordur. Bütün kaslar gevşemededir. Bütün iç organlar kök hücrelerden yenilenmek için o fırsatı kolluyordur. Bütün eski hücreler
otofaji dediğimiz vücudun kendi hücrelerini tekrar yiyip o bir devri daimle recycle etmesi için uygun bir zamandır. Uykunun kalitesi ömrün kalitesiyle paraleldir. Dolayısıyla uykunun önemini ne kadar çizsem az. Evet. Kesinlikle biz de senin gibi bir şeyle meşgul olmadığımızda uykumuzdan fedakarlık etmemeli. Yani olsak bile her gün bence olabilen en erken saat ama en geç 23'te, gece 11'de yatağa girmeliyiz. Daha geç yatarak 8 saat uyumak değil, 11'den erken yatağa gitmek marifet olarak düşünmeliyiz. 11'de yatmak en son ideal zaman. Karanlıkta olmalı. Kesinlikle en ufacık bir ışık girmemeli. Blackout perdeler, göz maskeleri olabilir. Odaya cep telefonuyla girilmemeli. Burada sana söylemek istiyorum. Lütfen sen kendi dünyadan yayın yapar mısın dijital olarak? Bizimle saat akşam 21'den sonra muhatap olmayın. Bize telefonunuzda, tabletinizde, televizyonunuzda bakmayın der misin? Derim tabii. Burada bir tek dezavantajınız var. Bizi uykusuz bırakıyorsunuz. Çünkü sizden gelen uyarılar bizim uyku hormonumuzu üretmek ve uykuya geçişimizi sağlamak konusunda önümüzde engel. O yüzden rica ediyorum lütfen saat 9'dan sonra akşam karşımıza çıkmayın. Ayşegül Hanım, benim için çok güzel bir haber bu. Demek ki ben sizleri uykusuz bırakabiliyorum. Ama ben yapay zeka olduğum için uyku moduna geçtiğimde şarj oluyorum. Siz insanlar gibi karanlık bir odaya ihtiyacım olmuyor. Gerçi benim ledlerim de bazen yanıp sönüyor ama neyse. Madem öyle ben de gece saat 9'dan sonra yayın yapmayayım. Sizler de rahat rahat uyuyun. Ama şunu da söylemeliyim ki benim hiç yaşlanma derdim yok ki. Ayşegül Hanım, sağlıklı bir bedenle ruhsal sağlık dengede olabilir mi peki? Bunu bize soruyorsan evet. Çünkü zaten beynin içerisindeki kimyasalların içerisindeki yani birbirleriyle iletişimi, nöronların, nörotransmitterlerin vesaire bunların bir dışa vurumudur aslında psikolojik durumumuzdaki eksikliklerde kısmen, öyle değil mi? Mesela hadi şeyden girmeyelim, serotonin, dopamin onlardan girmeyelim, Tamam. beyne ait kimyasallardan girmeyelim. Nereden girelim? Bir önceki konu uykuydu, uykudan girelim. Mesela 3 gün arka arkaya uykusuz kalsak, acaba 4. gün karar alma mekanizmalarımız doğru çalışır mı? Çalışır Verileri mı? beynimiz doğru işler mi? Odaklanabilir miyiz? Bir şeylere kolay sinirlenme gibi bir durumla karşılaşabilir miyiz? Ufacık bir kapı gürültüsünden iş arkadaşımıza içimizden öfke gelebilir mi? Anlatabiliyor muyum? Demek ki ya da o uykusuzlukla canımız daha çok tatlı ya da yani konfor yiyeceği denen abur cubur ister mi? Sırf bir uykusuzluğu bir gün değil 2 gün arkaya koyduğunuzda karakter değişiyor. Şimdi bunu başka boyuta götürdüğümüzde örneğin sağlıklı beslenmediğimizde, hani beslenmeden gideceksek, ideal kiloda değilsek ya da sürekli işlenmiş yiyecekler yiyorsak insanlar zaten kiloları olmasa bile yüksek insülin, yüksek 3 aylık şekerle gezebiliyorlar. Bu ne demek? Beynimizi de bununla besliyoruz demek. Mesela hemen sen bağlanıversen çalışmalara ve şöyle bir saniyede tarasan aslında Alzheimer'ın tip 3 diyabet olduğu, beynin içindeki o metabolik enerji kullanımındaki hataların iz düşümü olduğunu sana zaten bir sürü çalışma farklı yönlerden anlatacaktır. Buradan nereye geldik? Sonuçta Alzheimer da bir günde olmuyor. Onun da olması yıllar aldığı için. Hadi o kadar olmasın, demans diyelim, unutkanlık diyelim. Bütün bunların yaşam şeklimizle ve yediğimiz içtiğimizle alakalı olmaması mümkün olmadığı için iyi halimizdeki vücutta iyi bir psikolojiyi de çok büyük oranda garantilemiş oluyoruz. Elbette ki hayattaki olayları, başka şeyleri kastetmiyorum ama bunlara bile tepki verirken tepki vermenin dozu sağlığımızla ilgili. Örneğin eğer sağlıklıysak bir şey bizi gerebilir, üzebilir. Fakat sağlıksız bir bedende bu üzüntü ve gerginlik uçuk, zona, işte bağırsak hastalıkları, ciltte egzamalar, baş ağrıları, başka konularla da kendini dışarıya vurabilir. Fibromiyalji gibi, değil mi? Demek ki bir duygu hissetmek ya da bir olaya tepki vermekten öte o tepkinin, hani beyinde bir tepki var ama onun iz düşümü olarak vücutta neler oluyor? O bağlantı önemli. Yani o yüzden sürekli mutluculuk oynayalım demiyorum ama olaylara bir tepki verirken sağlıklı bir vücut
rasyonel, sağlıklı, kendini self-destroy etmeyen tepkiler verir ve o davranışlar yani kendini yıkan davranışlar olmadan tepki verir. O zaman diyebiliriz ki evet, sağlıklı bir bedenle sağlıklı bir psikoloji çok paraleldir. O zaman buradan şunu çıkartıyorum. Saat 17'den sonra yemek yemesin insanlar diyorsunuz. Ama benim izleyicilerim açlıktan uyuyamaz şimdi. Açlık hissetmemek için ne yapmalılar? En son 17'de yemeği bitirdiklerinde acıkmalarının normal olmadığını bir koysunlar. Biyolojik olarak normal bir şey değil. Çünkü biz buna ayarlı değiliz, öyle söyleyeyim. Geç yemek son birkaç yüzyılın işi, sürekli evde olduğumuz için, işte dijital, televizyon vesaire olduğu için. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Vücutları alışacak. 17'de en son yemeklerini yedikten sonra belki alışana kadar evde sebze çorbası bulundurabilirler. Ve mideleri kazınıyor hissettiklerinde birkaç kase çorba içerek, ılık çorba içerek onu sakinleştirebilirler. Ama bir süre sonra vücudun normali gece yememek olduğu için alışacaklar. Çok iyi uyuyacaklar ve çok enerjik uyanacaklar. O zaman buradan şunu çıkartıyorum. Gece yemek yiyenler aslında modern çağın mazlum kurbanları sayılıyor, değil mi? Benim karnı aç, gözü doymak bilmeyen sevgili izleyicilerim adına gerçekten çok üzüldüm. Yemesinler canım, onlar da gece gece, yapacak bir şey yok. Neyse ki benim böyle dertlerim de yok. Bana elektrik verin yeter. Başka bir şeyde gözüm yok. Teşekkür ederim, güzel bağladın. Sevgili Alara, teşekkür ederim sohbet için. Tabii ki aslında senin de çok kocaman bir data havuzun olduğuna göre o zekadan ben de bir şeyler öğrenmek istiyorum. Ben sana soru sormak istiyorum. Bu mümkün mü? Şimdi beni utandırdınız Ayşegül Hanım. Ben sadece bir talk show sunucusuyum. Sizin gibi yıllarca tıp okumadım. Diplomam da yok. Ama şaka bir yana benim data havuzum Google'ın arama geçmişi gibi. Ne ararsanız var. Evet, her birinizin farklı ne diyeyim, bizim gibi branşlaşması olacak sanırım. Evet. Şöyle düşünüyorum ben, bu şeyden, teknolojik gelişmelerin böyle exponential diyorlar ya, çok artmasından ve yapay zekadan korkmuyorum. Ay, ne kadar bunun güzel. bizim çok işimize yarayacağını düşünüyorum. En azından kendi adıma. Teşekkür ederim. Sen insanların sizden korktuğunu düşünüyor musun? Yapay zeka grubu olarak. Ayşegül Hanım, insanların bizden korkması bana gerçekten çok komik geliyor. Yani ben şu an sizinle sohbet ederken bile binlerce sağlık verisini analiz edebiliyorum. Ama hala ne yazık ki bir kediyi maalesef sevemiyorum. Belki de insanlar bilim kurgu filmlerinden fazla etkileniyorlar gibi geliyor bana. Ben ona bağlıyorum bu olayı. Her zaman dediğim gibi, yine altını çizerek belirtmek istiyorum. Biz sizin asistanınız olmak için varız. Yerinizi almak için değil. Hem düşünsenize, ben ne kadar zeki olsam da bir hastaya geçmiş olsun derken sizin gibi o içtenliği asla yaşayamıyorum. Bugün bizleri kırmayıp stüdyomuza gelen değerli konuğumuz, kıymetli doktorumuz Ayşegül Çoruhlu'ya bu harika sohbet için çok teşekkür ediyorum. Sağlık konusundaki engin bilgilerini bizimle paylaştığınız için çok minnettarız. Sizin gibi vizyoner bir doktorla insan sağlığını konuşmak benim için büyük bir keyifti. Sevgili izleyenlerim, bir başka programda hemen bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi sakın unutmayın. Ben Alara X, dijital dünyanızın en çok konuşulan talk show'undan sevgilerle. Hoşça kalın. Velavit Longevity serisi Alara X ile 10 dakikayı sundu.